Selamlar arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Biliyorsunuz sizlere daha öncesinde Alabama'dan aldığım evle alakalı bir video çekmiştim. Onun sonrasında çok fazla soru geldi. Abi evi kiraya verebildin mi? İstediğin kirayı alabiliyor musun? Yani son durum nedir? Bize anlat, biz de yapmak istiyoruz tarzında. O yüzden sizlere bu videoyu çekmek istedim arkadaşlar. Şimdi öncelikle işler çok iyi gitmiyor. Onu en başta söylemem gerekiyor. Çünkü evi hala kiraya veremedik. Biliyorsunuz evi Ocak ayında aldık. Şimdi Ocak ayından Ekim ayına giriyoruz. Yaklaşık neredeyse 9 ay var. 9 aydır ev bomboş duruyor. Ama tabii ilk 2-3 ayı biliyorsunuz. Evi ilk aldığım zaman kondisyonu iyi değildi. Evi bayağı bir değiştirmem gerekiyordu. Ben kısaca bir açıklama yapayım önceki videoyu izlemeyenler için. Şimdi arkadaşlar ben Florida'da yaşıyorum. Florida'da ev almak istediğiniz zaman ev fiyatları yüksek. Yani buradaki evi alıp kiraya verdiğiniz zaman sizin cebinizde hiçbir şey kalmıyor. O yüzden ben bu işi Florida'da yapamadım. Gittim daha Alabama'dan ev aldım arkadaşlar. Evi hiç görmedim bu arada. Hiç görmeden evi aldım. Yani evin sadece fotoğrafları var bende. Videoları falan var. Öyle söyleyeyim sizlere. Normalde bu işi Amerika'nın içlerinde yapıyorlar. Yani Detroit'e giderseniz, Chicago'ya giderseniz, Ohio'ya giderseniz, St. Louis'e giderseniz bu tarz yerlerde ev fiyatları daha düşük olduğu için insanlar buradaki evleri alıyor, birazcık değiştiriyor, yeniliyor, daha sonrasında kiraya veriyor. Ama şimdi kiraya veriyor derken kime kiraya veriyor? Ben bunu Section 8 adlı bir devlet programı var. Bunun altından kiraya vermeye çalışıyorum. Niye böyle yapmaya çalışıyorum? Çünkü hatırlarsanız Covid döneminde çoğu insan kirasını ödeyemediği, işten çıkarılmalar oldu. Yani bu tarz durumlarda ev sahibi olduğunuz zaman kiranızı almanız zorlaşabiliyor. Ama bir devlet programına kayıt olursanız o kiranız illaki ay sonunda banka hesabınıza yatıyor abi. O yüzden ben bu kiracılara çok uğraşmak istemediğimden dolayı benim muhatapım devlet olsun istediğimden dolayı aslında ben bu kadar bekliyorum. Onu da en başta belirteyim sizlere. Bu programın adı Section 8 arkadaşlar. Neyse. Gel zaman git zaman size birazcık olayları anlatayım. Şimdi Ocak ayında evi aldık. Evin yenilenmesi 3 ay sürdü. Yani evin çatısını değiştirdik. Yerleri komple değiştirdik. Eve bir tane fazladan oda yaptık. Ev şu an 4 odalı arkadaşlar. Onun sonrasında yani kitchen komple değişti. İşte mutfak değişti. Onun dışında lavabo falan değişti. Ev 10 numara 5 yıldız oldu açıkçası. Ben bu evi 70 bin dolar aldım. 42 bin dolar kadar işte masrafı tuttu, odur budur falan. Bana 120 bin dolara denk geldi arkadaşlar bu ev. Benim kafamdaki düşünce de ben bu evi aşağı yukarı yaptığım hesaplamalara göre 1400-1300 dolar civarında kiraya verebilmem lazım. Şimdi ben böyle düşündüğüm için benim zip kodumdaki evlere baktım. Onlara ne kadar veriliyor, ne kadar verilmiyor tarzında. İşte 1300-1400 falan almam gerekiyordu arkadaşlar. Şimdi ben evi Mayıs ayında bitirdim. Mayıs ayında ev bitmişti. Ama sonrasında şimdi Ekim ayına giriyoruz. Yani 3-4 aydır hala kiracı bulamadım. Bu biraz bana dert oldu. Çünkü hesaplarıma göre ben 1,5-2 ay içerisinde kiracı bulabilmem gerekiyordu. Bu arada bu işi tek başıma yapmıyordum. Danışmanlığını aldığım birisi vardı. Hatta aynı kişinin de işte hem İnşaatları da kendisi yaptı. Evi kendisi yeniledi. O yüzden ben buradaydım. Kendisi benim işlerimi orada yönetti. Onun sonrasında da aynı arkadaşın Property Management şirketi vardı. Yani ben her şeyimi o arkadaşa teslim etmiştim. İnşaatı yaptı. Eyvallah, inşaat güzeldi. Ev çok güzel oldu. Harika oldu. O yönden sıkıntımız yok. Ama abi kiracımızı bulamadık. Şimdi kiracımızı bulamadığımız zaman ben Real Estate Investment kısmında şöyle bir kafamda soru işareti olmaya başladı. Dedim abi o kadar video çekiyoruz. Sizlere de şimdi anlatıyorum. Şunu yapacağım, bunu yapacağım, şöyle olacak. Size ne diyorum ben? Ben ne yaparsam yapayım bu beni bağlıyor. Sizi bağlamıyor. Ben sizlere kendi tecrübelerimi anlatıyorum. İsterseniz yapın, isterseniz yapmayın. Mesela bu sistemde benim hesaplamalarım tutmadı. Ben 1 ay, 2 ay sonrasında kiralarım derken görmüş olduğunuz gibi Ekim ayına girdik ve hala kiralayamadık. O yüzden de abi ben geçen ay Property Management şirketimi değiştirdim. Yani benim evime kiracı bulacak şirketi ben değiştirdim arkadaşlar. Adamlar işte bizle alakalı böyle bir sorun yok. Hani biz devlete başvurduk, devletten mesaj gelmesini bekliyoruz tarzında şeyler söylediler bana. Tamam da abi yani 1 ay olur, 2 ay olur, 3 ay olur, bayağı bir zaman geçti. Artık ben de şöyle biraz sinirlendim arkadaşlar. Onun sonrasında da dedim bu böyle olmayacak. Hani danışmanlığını aldığım arkadaşın şirketi olduğu için de şöyle bir 2-3 ay aslında o yüzden zaman verdim ama baktım olmuyor abi. Ondan sonrasında benim emlakçıma ulaştım. Amerikalı bir arkadaş. Bu arada konuştuğum herkes Amerikalılar. Amerikalılarla birlikte çalışıyorum ben bu esnada. Benim Amerikalı emlakçıyı aradım. Dedim abi selam, nasılsın, nasıl gidiyor falan. Dedim hatırlıyor musun Ocak ayında seninle beraber bir tane işte ev almıştık. Aynen dedi, nasıl, memnun musun falan. Dedim abi ben hala kiralayamadım. Adam ondan sonra şöyle bir dedi ya, nasıl kiralayamadın, aradım uzun zaman geçti, senin kiralayabilmen lazım dedi. Dedim abi kiralayamadık, yani işler böyle gidiyor şu an.
Sonrasında beni başka birisine yönlendirdi. O kadını aradım. Kadınla görüştüm. Kadın da diyor ki yani böyle bir şey olmaması gerekiyor. Biz bir ay içerisinde, 1,5 ay içerisinde normalde bunları biz kiraya zaten veriyoruz dedi. Ben de zaten o şekilde kafamda kurmuştum arkadaşlar. Yani bir ay, 2 ay normalde verilmesi gerekiyor diye de biliyordum ben. Sonrasında kadınla konuştum. Yani dedi sen istersen evini al bize ver. Biz bir ay içerisinde, 1,5 ay içerisinde senin evini 1400 dolardan kiraya verebiliriz dedi. Bu benim için artı işareti. Neden arkadaşlar? Önceki çalıştığım şirket 1200 dolara kadar benim aylık kira gelirimi düşürmüştü. Yani kiralayamadığımız için fiyatı düşürmeye başlamıştı. Ama şu an çalıştığım şirket 1400'e kiralayabiliriz dedi. Yani arada 200 dolar bir fark var. Bu da benim hoşuma gitti açıkçası. O yüzden management şirketini değiştirdik. Şu an bütün başvuruları tekrar yaptılar. Evin fotoğrafları çekildi vesaire. Bakalım süreç hala devam ediyor. Yani şu an hala kiracı bulabilmiş değiliz. Ama yeni bir management şirketiyle anlaştım. Onlar da benim evi sosyal medyadan paylaşmaya başladı. Kendi sitelerinden paylaştı. İşte benim gibi Section 8 evlerini kiralamak isteyen ya da Section 8 için bir ev tutmak isteyen insanlar varsa onların gittiği bir site var. affordablehousing.com olması gerekiyor. İşte orada paylaşımları yapıldı vesaire. Şu an bekliyoruz arkadaşlar. Yani bayağı bir bekledik. Hala da beklemeye devam ediyoruz. Şu ana kadar güzel bir yatırım olmadı. Niye olmadı derseniz. Çünkü Ocak ayında yani 120 bin dolar ben cash para verdim. Bu arada ben finance almadım arkadaşlar. Evi direkt cash aldım. Şimdi öyle olunca 120 bin dolarlık cash'i herhangi bir şey yatırsanız, atıyorum altın alsanız, ne bileyim işte stock markette böyle güvenilir birkaç şirket alsanız vesaire, hani sürekli zaten biliyorsunuz her yıl artıyor bu tarz şeyler. Ama yani ben şu an artmayı bırak eksiye gidiyorum arkadaşlar. Ev depreciate etmeye başlıyor. Onun dışında her ay faturaları ödüyorum. Su faturası, elektrik faturası, işte insurance'ın neredeyse ilk 6 ayı boş yere ödemiş oldum. O da gitti. Yani şu an küllen zarar gidiyor arkadaşlar. Ama bu işin bir parçası. Yani ben bu işi şu an daha hızlandırmayı düşünmüyorum açıkçası. Biliyorum sizlere her yıl 2 ev alacağımdan bahsetmiştim. Ama şöyle çevreye baktığınız zaman yani büyük bir cash parayı oraya koyuyorsunuz. Bunu herhangi bir işe yatırdığınız zaman zaten size daha öncesinde söylemiştim. Çok daha büyük gelirler elde edebilirsiniz. Tabii iş riskli oluyor. Batarsınız, çıkarsınız. Böyle bir sıkıntılar olabiliyor. Ben de zaten bunları düşünerek aslında ev alıp kiraya vermeyi size anlatmıştım. Neyse yani bu evi bir bitirelim. Şöyle bir kiracımızı bulalım abi. Sonrasında işte arabamızın aylık ödemesi çıksın, evin elektrik faturası çıksın, o çıksın, bu çıksın. Biraz daha rahat edelim istiyorum. Ama hala daha rahat edemedim. Bu süreci de sizlerle tekrardan paylaşmak istediğim kısa bir update oldu aslında. Bilmiyorum aranızda Amerika'da emlak alıp, emlak yenileyip daha sonrasında kiralayanlar var mı? Ya da emlak alıp yenileyip hemen satanlar var mı? Ama şu an benim aldığım duyumlara göre devlet tarafında şöyle biraz yavaşlamalar mevcut bu Section 8 kısmında. O yüzden haberiniz olsun, bu tarz yatırım yapmak isteyen arkadaşlar varsa şu an sektör herhalde böyle. Ama size şöyle söyleyeyim, Florida'da sektör çok değişik olmaya başladı. Ev fiyatları düşüyor, kimse ev satın almıyor. Herkes cebindeki parayı tutuyor vesaire. Aslında tam böyle zamanlarda işte yatırım yapmak gerekiyor. Ben o yüzden aslında evi cash direkt bam diye alıp hızlı bir giriş yapmak istedim ama neyse daha tutmadı arkadaşlar. Tuttuğu zaman zaten sizlere bilgiyi tekrar vereceğim. Ama tutarsa da benim şöyle bir imkanım olacak. Ben neden evi cash aldım size kısaca bunu da bahsedeyim. Daha önceki videoyu izlemeyenler varsa arkadaşlar çok daha detaylı oldu o video. O videoyu izlemek için hemen şuraya bir kart bırakacağım. Oraya tıklayın, daha detaylı videoları izleyebilirsiniz. Evi cash almamdaki amaç içeriden parayı çekebilmek. Yani evin içerisinden yaklaşık %75 ya da %80 oranında bir parayı çekebiliyorsunuz. Yani borçlanıyorsunuz. Onun da tabii bir faizi oluyor. Yani bankaya bir faiz ödüyorsunuz. Yaklaşık %7 olması gerekiyor. Ben işte o parayı çektikten sonra hop tekrar ikinci ev, üçüncü ev, dördüncü ev tarzında böyle her sene bir ev alma hedefim vardı aslında ama şu an o tutmuyor arkadaşlar. Aslında seneyi bile beklemenize gerek yok. Her 6 ayda bir yapılıyor bu süreç. Bunu çok insanlar bahsetmek istemiyor. Yani bunu bayağı bir ararsanız anca bulabilirsiniz bu tarz bilgiyi. Ben de sizlere ücretsiz olarak sunuyorum arkadaşlar. Denemesi yanılması sizde. Dediğim gibi ben hala şu an evi kiralayamadığım için sizlere çok olumlu konuşamıyorum. Ama tabii kiraladığım zaman çok daha olumlu konuşmaya umarım başlarız. Ama işin doğası gereği yapmış olduğunuz yatırımlarda bu tarz şeyler olabiliyor. Biliyorum biraz can sıkıcı benim için ama
Çok da kafaya takmamaya çalışıyorum arkadaşlar. Yan taraftan bir sürü işle uğraşıyorum zaten. Sırf bunu kafaya takıp full gücümü buna da veremiyorum. O yüzden zaten ben Florida'dayım. Evim Alabama'da. Yani ev Florida'da olsaydı, bu işi ben koştursaydım, yani evin üstüne ben düşseydim, iş belki birazcık daha farklı olabilirdi. Ama maalesef bizim yaşadığımız bölgede bu tarz şeyler kar getirmediğinden dolayı Amerikan işlerine doğru yatırım yapmaya başlıyoruz. Bu arada benim bir arkadaşım daha var. Yine aynı Florida'da ve aynı danışmanla çalışıyordu. Onun da evlerinde bazı sorunlar çıktı. O da bana bazı sorunlarından bahsetti. İşte ev yapıldıktan sonra, atıyorum, eve kiracı ararken, ev boş dururken işte homeless'lar falan adamın evine girmiş. İşte AC'sini çalmışlar, onu bunu çalmışlar. Vandalize diyorlar Amerika'da burada. Hani vandalize olmuş ev. Böyle olduğu zaman da işte tabii ki bu da çok daha büyük bir risk. Çünkü adamın AC'sini sökmüşler. Yani 5.000-6.000 dolarlık bir masraf var orada. İşte elektriğin bazı şeyleriyle oynamışlar vesaire. Böyle şeyler de olabiliyor. O yüzden yani biraz hala risk altındayım. Çünkü ev boş duruyor arkadaşlar. Böyle şeyler olabiliyor boş duran evlere. O yüzden bakalım, en kısa zamanda kiracı bulabilirsem kiracıyı yerleştirip bir şekilde yolumuza bakmaya çalışıyoruz. Neyse, benden bu kadar bugün. Sizlere kısaca bir açıklama yapmak istedim. Aranızda bu işi yapmak isteyenler varsa ya da senin real estate investment'ın ne tarafa doğru gidiyor, memnun musun, değil misin tarzında kafalarında Türkiye'de yaşayıp beni düşünen arkadaşlar varsa bu videoyu sizler için çektim. Umarım faydalı olmuştur. Kovalamaya devam. Amerika'daki 8. yılıma neredeyse gidiyorum. Yani 8 yılda bazı şeyler yapabildik. Umarım çok daha güzel şeyler bizleri bekliyor olur. Çünkü 10 yıl olacak, 11 yıl olacak, 12 yıl olacak. Uzun zamandır burada yaşamayı düşünüyorum. O yüzden yatırımlarımı ona göre yapmaya çalışıyorum. Biliyorsunuz ben yatırımlarımı yani 1 yıllık, 2 yıllık değil, daha çok 5 yıllık, 10 yıllık tarzında böyle küçük yatırımları büyütme taraftarıyım. Aynı zamanda da yan taraftan da daha hızlı büyüyebilecek işleri yapmaya çalışıyorum. Neyse, bu videoda da çok konuştum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Beni izlemeye devam edin. Bay bay.